Ben bir mesaj aldım. Size o mesajı okuyacağım. Unfollow, ilk fırsatta yobazlar nasıl da birleşiyor? Herkes sizin gibi düşünmek zorunda değil. Umarım bir gün anlarsın. Peki ben bu mesajı neden aldım? Manifest diye bir kız grubunun, çocuk kız grubunun videoları ve haberleri patlamıştı. Belki takip edenleriniz vardır. Bu kız grubunun daha çok 10-12 yaş çocuklara hitap ettiği böyle bir misyon yüklenmiş aslında bu gruba ve kadın hakları, kadınları temsil ediyoruz gibi misyonları da var. Bunları söylemem gerekiyor çünkü bunlarla alakalı bu konu. Bu kız grubunun kılık kıyafetleri ve sahne performansları ekranlara düştü. Ben hiç dinlemedim. Bir şarkılarını baştan sona kesinlikle dinlemedim. Reklamlarda görüyorum veya işte X platformunda, Instagram'da önüme düşüyor. O şekilde görüyorum. Bunu söyleme amacım da var. Neden bu bilgiyi veriyorum? Bunu da anlatacağım. Şöyle bir video çekmiştim Instagram'ıma. Bir müzik grubunun bu şekilde dans performansları sergilemesi çocuklar için uygun değil. Yetkili kişiler uzman görüşlerinde ve aileler bu durumlardan şikayetçi. Bu tarz içerikleri olan müzik grupları çocuklarına hitap etmiyor diye bir kendi fikrimi beyan eden bir Reels videosu çektim ve bunun üzerine böyle bir mesaj geldi. Şimdi bu mesajı size çok ufak bir şekilde yorumlamak istiyorum. Buradaki beyefendinin profiline girdiğim zaman kendisi psikiyatri doktoru, profilinde bu yazıyordu. Bu çok daha büyük bir ikilem oldu benim için. Ne demek istediğimi yine ilerleyen zamanlarda anlayacaksınız. Bir kere yobaz nedir? Öncelikle yobazın tanımına girelim ve ben bir yandan size bu kız grubunun videolarını da yan tarafa koymak istiyorum. Fakat belki sansürlerin bir kısmını, şu yüzden sansürlerim. Hani siz görmeyin diye değil. Zaten beni şu an izleyen kişiler belli bir yetişkinlik seviyesindedir diye düşünüyorum. YouTube'un bile belli filtreleri var. Yani bazı şeyleri çıplaklık olarak algılıyor ve videoya uyarı geliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Yine anlayan anlıyor zaten sözlerimi. Şimdi yobaz nedir? Bu beyefendi beni yobazlıkla suçluyor. Yobaz bir inanca, bir düşünceye, körü körüne aşırı ölçüde bağlı ve hoşgörüden uzak kimse demektir. Tamam. Şimdi yobaz bu demek. Peki bu beyefendi bana diyor ki umarım herkesin sizin gibi düşünmüyor oluşunu bir gün anlarsınız diyor. Tamam güzel, ben videomu buraya eklemeyeceğim. Zamanınızı da çalmak istemiyorum. İsteyenler Instagram'ımdan bakabilir ama şunu söyleyeceğim. Sadece uygun bulmadığımı, çocuklar için, çocukların gelişimi için uygun bulmadığımı söylüyorum. Bu kadar. Hakaret yok. Bu insanları izlemeyin, bu insanlar tutuklansın, bu insanlar ülkeden sürülsün gibi bir yerden bir video da paylaşmadım. Demek ki ben sadece diğer ucundan bakıyorum olaya ve bu insanları çocuklara uygun bulmuyorum. Bunu söyledim. Ve bu kişi bana yobaz diyerek aslında kendi uygun buluşunu, çıplaklığı ve teşhirciliği normal buluşundan o kadar körü körüne bağlanmış ki karşıt bir görüşü ve karşıdaki kişi hakaret etmemesine rağmen kabul etmiyor ve onu yobazlıkla suçluyor. Şimdi buradaki yobaz kim? Soruyu soruyorum, bırakıyorum. İkincisi şöyle demiştim. Herkesin sizin gibi düşünmeyeceğini anlarsınız. Tamam, ben senin gibi düşünmüyorum, sen de benim gibi düşünmüyorsun. Peki sen bunu anlıyor musun? Sen bunu anlamıyorsun. Bir önceki videolarımda demiştim ya, iki tür insan tipi var demiştim ya, aşırı özgürlükçü ve sadece kendilerine özgürlükçü tipler. İşte çok güzel bir örneği ama psikiyatri doktoru olması beni biraz üzdü. Gerçi bu daha tehlikeli bir durum. Hani okumuşun bu kadar katı, radikal ve bazı konularda yobazı daha tehlikeli. İkinci mesaja gelecek olursak, ikinci mesajda bir hanımefendi, cevap veremedim kendisine, beni engellemiş. Özet olarak şöyle söylüyor. Diyor ki işte Danimarka'da herkes bikiniyle dolaşıyor. Danimarka'dan izleyen var mıdır bilmiyorum ama Danimarka'da herkes sokaklarda bikiniyle mi dolaşıyor? Bilenler yoruma yazsın. Oradaki 12 yaşındaki kızlara bir şey olmuyor. Jennifer Lopez aynısını yapıyor, bir şey olmuyor da. Bu kısma da geleceğim ve size videonun başında bu müzik grubunun çocuklara yönelik bir misyonla aslında pazarlandığından bahsetmiştim. Jennifer Lopez'in kız çocuklarına yönelik bir şarkıcı olma misyonu hiçbir zaman olmadı. Bir. İkincisi, Jennifer Lopez bizim ülkemize ait bir sanatçı değil yani. Sürekli ülkemize gelen, görünen bir sanatçı değil. İki. Üçüncüsü, Jennifer Lopez'in ülkemizde de konser vermeye geldiği zaman konserleri bilmem kaç bin liralardan başlıyor. Yani bu insana gerçekten bilinçli bir şekilde onu tercih eden yetişkinler gidiyor. O yüzden ben Jennifer Lopez'i eleştirmiyorum. Çünkü onun alıcısı o şekilde ve onu izlemeyi tercih ediyor. Devamında grubu dinlemem etmem ama taraf olacağız, trend topik olacağız diye ne uğraştınız yetti. Birincisi, trend topik olacağım diye uğraşmadım çünkü trend topikte ya konu ben değilim, ben trend topik olamam. Burada herhalde demek istiyor, çok izleneceksiniz diye. Ben 2 seneden beri YouTube yapıyorum. 2 seneyi biraz geçti. Çok izlenen içerikleri biliyorum.
Öyle bir derdim olsaydı o içeriklerden devam ederdim. Yani bakın YouTube'uma ne kadar çok video yüklüyorum ve hani eriştiğim konuma bakın. Çok fazla izlenme demeyeyim. Haliyle tabii ki de ben izlenmek için YouTube videosu çekiyorum. Yani sizler beni izleyin. Karşılıklı birbirimize bir şeyler katalım diye YouTube videosu çekiyorum. Şöyle bir mantık olabilir mi? Ya ben YouTube videosu çekiyorum. Instagram'da da video atıyorum ama izlenmek istemiyorum ya. Öylesine atıyorum. Mesela böyle bir mantıkta olsam acil benim aslında bir tedavi görmem gerekir. Çünkü uyumlu değil yani yaptığım eylemle beklediğim sonuç. Doğru değil mi? Ama burada ince bir çizgi var. Ben ne yaparak çok fazla izlenmek istiyorum? İşte insanlar bu mantığı anlamıyor. Ben hem kendim bir şey öğrenerek hem beni izleyen kim varsa ona bir şeyler katarak izlenmek istiyorum. Bir noktaya gelmek istiyorum. Yoksa kolay yoldan çok fazla izlenmeye ulaşmak veya sponsorlu içeriklere erişmek için seçeceğim en kötü yolu seçmiş oluyorum bu durumda. İşte ne diyor? Sonrasında diyor ki yangınları yap, madencileri yap, bir haftada haber bunu yap yiyorsa. Mesela üslubun kötülüğüne de bakın, madencileri de yapıyorum, yangınları da konuşuyorum. Daha önceki videolarımda şeyi de konuşmuştuk, ekonominin ne kadar kötü olduğundan da bahsetmiştim. Sosyal medya o kadar çok fazla insanın bulunduğu bir alan ki ne konuşsanız eleştirecek insanlar olacak. Buradaki konumuz bu değil. Bu iki yorumu okudum. Güzel yorumlar da geldi. Kötü yorumları şu yüzden okuyorum. Bu tarz insanların düşünce yapısını görmeniz için okuyorum. Esas konumuza gelelim. Manifest denilen bu kız grubunu neden rahatsız etti beni ve neden konuştum? Gerçekten de özgürlük mü diyelim? Gerçekten de size ne canım, ne giyerlerse giysinler, ne yaparlarsa yapsınlar. Siz başka şeyler konuş. Mesela bu da çok fazla var. Şey diyor mesela, sen bunu konuşacağına ekonomiyi konuş, sen bunu konuşacağına yangınları konuş diyor mesela. Şu buna benziyor. Ben mesela şey diyorum, hırsızlık yapmak kötüdür. Bununla alakalı bir şey konuşuyorum mesela. Karşıdaki kişi bana şunu söylüyor. Sen yalan söylemek kötüdür. Esas ondan bahset. Hırsızlığı boş ver. Onu konuşma diyor mesela. Bu buna benziyor. Kardeşim ben bütün her şeyi konuşacağım diye bir iddiam yok birincisi. Ben burada tamamen amatörce, kendimce bir hobi olarak ne istersem onu konuşuyorum. Kendime ne uygunsa onu konuşuyorum ama boş bir taraftan konuşmuyorum. Bunu bir temellendiriyorum. Sana uygun olmadığı için ve bu insanların, özet olarak bu insanların şu görüntüleri, çocukların izlediği şu görüntüleri savunan insanların çocuklarla, toplumla herhangi bir alakaları yok. Bu kadın veya bu adamlar bu görüntüleri neden savunuyor ve bu görüntüleri, ya bu görüntüler yanlış, bu çocuklar bu görüntüleri izlememeli diyenleri neden saldırıyor biliyor musunuz? Bir gün kendilerinin de özgürlüklerine bir laf gelmesin diye, yani çıkarcı bir bakış açısıyla bunu yapıyorlar. Peki size sormak istiyorum. Gerçekten de kılık kıyafet konusunda ülkemizde özgürlük kısıtlaması var mı? Bunu gerçekten mesela evet benim özgürlüğüm kısıtlanıyor, ben istediğimi giyemiyorum diyor musunuz? Ben demiyorum. Mesela ben de kapalı bir insan değilim. Kolsuz da giyiniyorum. Yerine göre şortumu da giyinen biriyim. Ama ben bu şekilde giyinmek zorunda değilim. Yani özgür olacağım diye. Ben bu şekilde giyinmek istemiyorum mesela. Mesela bana şunu derseniz, mantıklı başka bir şeyle gelirseniz size hak veririm. Ya bu ülkede herhangi bir siyasiyi hakaret etmeden, hakaretin kim olursa olsun hakaret edilmesine karşıyım. Kimse kimseye hakaret etmemeli. Hakaret etmeden bizi yönetenlere veya herhangi bir siyasiye bu konuda yanlış bir tutumu var. Çünkü şu sebepleri var diye eleştirebilmeli bir insan. Bu konularda kısıtlılık var deseniz sizi anlayabilirim. İnsanlar ekonomi hakkında eleştirmeli, ekonomi hakkında bir yorum yapabilmeli ve bu sözleri kısıtlanmamalı deseniz bu konuda da sizi anlarım. Veya adamın 20 tane suç kaydı var ve bu adam sokaklarda geziyor ta ki başka birini öldürene kadar. Bunu konuşalım, evet. Bu konuda bir şey söylerseniz bu konuda da kesinlikle sizin gibi düşünüyorum ki bu konu da beni çok rahatsız ediyor. Bu konu mesela benim özgürlüğümü kısıtlıyor. Ben bilmiyorum ki sokaktan geçen adamın kaç tane sabıkası var. Ben rahat yürümek istiyorum mesela, akşam atıyorum. Onda ben çıkıp bir markete gidebilmeliyim veya bir yürüyüş yapabilmeliyim. Bu konudaki özgürlükleri kesinlikle böyle düşünüyorum. Ama teşhirciliği özgürlük olarak düşünmüyorum ki ülkemizde herkes istediği gibi zaten giyiniyor. Hani diğer konuları konuşun. O konudaki bana söylerseniz benim bu konuda özgürlüğüm yok. Ben işte herhangi bir siyasi hakaret etmememe rağmen eleştiremiyorum diyorsanız bu konuda size hiçbir şey söylemem. Ama benim kılığıma, kıyafetime karışıyorlar gibi bir şeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü böyle bir şey yok. Herkes zaten istediği gibi giyiniyor yani. Onun dışında gelelim ben neden bu insanların bu kılık kıyafet ve dans figürleri, sadece kılık kıyafet değil,
dans figürleri bence giydiklerinden çok daha önde ve eleştirilmesi gereken bir konu. Neden böyle düşünüyorum? Şimdi başta da söylediğim gibi bu insanların çocuklara hitap ettiğini biliyoruz. 10-12 yaş grubu çocuklara hitap ettiğini biliyoruz. Ve başta da size söyledim. Ben takip etmiyorum ve dinlemedim. Ama bu kızlar hakkında bilgim var ve görüyorum yani danslarını. Demek ki takip etmeyen insanların da önüne düşüyor. Bu da önemli bir detay. Bu konuda çalışmalar var. Çocukların cinsel içerikli dans figürlerine, cinselliği çağrıştıran kılık kıyafetlere maruz kalmasının çocukların psikolojisinde ve ne gibi başka olumsuz etkiler yaratacağına dair size çalışmalardan derlenen çok basit ve kolay anlaşılabilen şeylerden bahsedeceğim ve kaynakları da açıklama kısmına koyacağım. Şu yerden konuşmuyorum. Bence yasaklansın. Çünkü öyle canım öyle istiyor. Veya dini bir bakış açısıyla bakmıyorum. Kendimce gerekçelerim var yasaklanması konusunda. Kızlara, küçük çocukların izlememesi konusunda gerekçelerim var. Sebeplerim: 1. Öz nesnelleştirme. Ne demek istiyorum? Bu tarz içeriklere maruz kalan çocuklar kendi bedenlerini bu tarz insanlarla kıyaslıyorlar. Vücutlarını bu tarz insanlarla kıyaslıyorlar ve özgüvenleri düşüyor. Kendilerince bir beden algıları oluşuyor. Bu kız grubunun fizikleri düzgün, işte belli zayıflıkta, belli vücut kitle indeksinde hepsi. Ve işte dediğim gibi dış görünüşünü bunu izleyen küçük çocuk bilmez ki arkadaşlar, bilmez. Ben mesela bizim zamanımızda Hepsi diye bir grup vardı. O zaman sosyal medya falan da yoktu yani. İşte Kral TV, Power Türk falan vardı. Orada açar dinlerdik. Kaset vardı mesela. Takar dinlerdik. Bütün şarkılarını mesela ezbere biliyorum. Bir tane defter yapmıştım. Dergiler vardı. Dergilerden o kızları kesmiştim. Yapıştırıyordum mesela. Çocuk bilmez ki hani onu niye takip ettiğini. Böyle cıvıl cıvıl, renkli. İşte sen kızsın, o kız güzel giyinmiş, şarkı söylüyor falan. Hoşuna gidiyor, takip ediyorsun. Ki grup Hepsi'nin böyle bir kılığı kıyafeti yoktu. Çocuk gibi giyiniyorlardı. Renkli renkli. Gayet o tarz çocuklara hitap eden bir kılık kıyafetleri vardı zaten. Ama bu insanların, bu gruptaki kızların da yaşı çok küçük, 21-22 yaşındalar. Şimdi bu kıyafetler 21-22 yaşındaki çocuk kadın kıyafetleri mi? Veya işte 10-12 yaşındaki çocukların izlemesi gereken kıyafetler mi? Vücut algılarını bozuyor. Onlarla kendilerini kıyaslıyorlar ve özgüvenleri düşüyor. Bu birincisi. Devam ediyorum. Erken yaşta cinsel çağrışımlı giysiler ve hareketlere maruz kalan çocuklar kendi bedenlerini bedenimle değerliyim, kendi bedenimi gösterirsem bir değerim var algısı yaratıyor. Bundan dolayı yeme bozuklukları oluşuyor, beden algı problemleri oluşuyor ve dolayısıyla depresyona giriyorlar. Yine bu maruziyetlere maruz kalan çocukların riskli cinsel yönelimleri oluyor. Riskli cinsel tutumlar daha çok erken yaşlarda ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Müzik sözleri, dans figürleri, kıyafetler. Devam ediyorum. Yine bu tarz müzik grupları erkek çocuklarında da kızlara bakış açılarını değiştiriyor. Erkeklerin de kızları daha cinsel obje olarak, cinsel nesne olarak görmesini sağlıyor. Ve belki de en tehlikeli kısmı bu görüntülerin normalleştirilmesi ve çocukların bu görüntülere maruz kalması ve büyüklerinle birlikte kötü niyetli insanların, bakın bazı kelimeleri kullanamıyorum bile, yasak, kullanamıyorum. İstismar, siz ismini biliyorsunuz, çocuklara istismar yapan o yapkınlıkları arttırıyor. Bu en tehlikelisi. Şimdi bunların mekanizması tabii ki maruziyetle başlıyor. Dediğim gibi hani normalleştiriliyor. Ve bu grubun zaten çok fazla reklamı yapıldı. Yani Instagram'da yapıldı, işte siyasi reklamları yapıldı, işte kadınların arkasında, bu şekilde mi kadınların yanındasınız siz? Yani kadınları bir nesne olarak göstererek mi, vücutlarını teşhir edip yani insanları eğlendirerek mi kadınların arkasındasınız veya çocukların? Sınırlar bulanıklaşıyor. Medya sürekli bunları pompalayarak normalleştiriyor. Ya bu kadar çok şey saydım ve bunların dahası var yani. Hani çocukların üzerinde yarattığı tahribatların dahası var ve bence bu saydığım 5 madde bile sizin için yeterli olması gerekirken o mesaj atan psikiyatri doktorunun yobazsın. Mesela onun ben psikoloji bölümü mezunu değilim. Onun benden daha çok bunu bilmesi gerekirken sadece çıplak dolaşsın ne olacak ki mantığına ne kadar sığ, ne kadar cahilce demek zorundayım. Yani çocukların, insanın psikolojisini bilmiyorsun, çocuğun psikolojisini bilmiyorsun, topluma ne gibi zararının olacağını bilmiyorsun. Sen de konuşuyorsun sadece. Ben bu olayları tehlikeli buluyorum. Gerçekten bunları tehlikeli buluyorum. Sen başka şeyleri de konuş diyen insanlar, o şeyleri de siz konuşun ya. Hani senin de elinde mesela telefonun var. Sen de kendine bir tane YouTube hesabı açabilirsin. Onu da sen konuş. Sadece videoların altına yorum yapıp, hakaret edip kendi fikrini de savunamıyorsun ki. Mesela biri bana dese ki ben bu görüntülerin çocuklar için
uygun olmadığını düşünmüyorum. Çünkü şu sebeplerim var dese neymiş sebeplerin diye bir dinlerim. Ama bu saydığım sebepler zaten herkesin mutabık olması gereken, herkesin ortak görüşü olması gereken, çünkü çalışmalarla kanıtlanmış durumda bunlar. Bunun hani siyahı beyazı subjektif durumu yok, objektif bir şey bu zaten. Yani 2 kere 2 4 gibi bir şey bu. Çok zor arkadaşlar. Yani gerçekten çok zor. Evet, tek derdimiz bu değil. Ama bu da dertlerimizden biri olmalı. Çocuklar çok önemli. Çocuk yetiştiriyorsunuz ve yetiştirdiğiniz çocuklar ülkeyi yönetiyor. Ülkenin doktoru oluyor, mühendisi oluyor, işte ne bileyim tamircisi oluyor. İnsanlar birbiriyle iletişim kuruyor ve bir ülke yeniden şekilleniyor. Eğitim sistemini konuşalım. Tamam, işte hukuk sistemini konuşalım, ekonomiyi konuşalım. Evet. Ama bunlar da yabana atılacak mevzular değil. Saydığım sebepler yabana atılacak mevzular değil. Ve o diğer işte o nasıl insanları dinle kandıran, dinle korkutan, kendilerince tanrıcılık oynayan, sen cehennemliksin, sen değilsin gibi yargı dağıtan insanlar ne kadar tehlikeliyse işte bu insanlar da o kadar tehlikeli. Aslında bu iki insan türü aynı. Bu iki insan türü aynı. İnsan korktuğu kişiye dönüşür ya bir süre sonra. Bu iki insanın aileleri değişseydi aynı zihniyetteki bu sefer din konusunda çok fazla radikalce insanlara saldıracaktı. Diğeri de benim özgürlüğüm diye kendince parantez içinde sadece kendi özgürlüğünü savunacaktı. Yani bu iki insan türü zaten aynı. Ben şunu istiyorum gerçekten de, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ortada olma halini istiyorum. Burada olmak zorunda değilim, burada da olmak zorunda değilim, burada olabilirim. Duruma göre hayat şöyle bir şeydir. Hayatta tamamen teorik bilgilerle yaşayamazsın. Bir bilgi vardır evet, ama onun pratiği önemli. Hayat çok akışkan bir şey. Hayat akışkan. Mesela geçen de videosu vardı. Bir doktorun, sen teşhircisin, ben seni muayene edemem. Buna da katılmıyorum. Ben de sağlıkçıyım. Bir sağlıkçının bir hastayı reddetme gibi bir durumu yok. Sadece bazı alt başlıklar var. O zaman reddedebilir. Bir, aralarındaki güven duygusu kaybolmuşsa. İki, karşıdaki tedavi edilemeyecek bir durumdaysa reddedebilir. Ama her şekilde acil bir müdahale gerektiren bir durum varsa zaten reddetmesi mümkün değil. Sen o kişi ne olursa, kim olursa olsun, hele ki kılık kıyafetinden dolayı, düşünce tarzından dolayı ben seni tedavi edemem diyemezsin. Diyemezsin. Ben demiyorum, demem de. Bunu yanlış buldum. Ama çocukların dinlediği müzik grubunun bu hareketlerini de yanlış buldum. Jennifer Lopez'i eleştirmiyorum. Onun izleyicisi farklı, onun izleyicisi yetişkin ve kendi tercih edecek. Anlatabiliyor muyum? Bunu çoğaltabilirsiniz. Bunu çoğaltabilirsiniz. Bir insan maneviyatla ve dinle merak edip ilgilenip aynı zamanda pozitif bilimlerle de ilgilenebilir. Bu algıları da kırmak gerekiyor. Bir insan bilim insanı olabilir, manevi duygularını da arka planda araştırır, sorgular. Bunlar da birbirinden çok farklı. Öyle bir algı var ki mesela bir insan belli bir dine, İslam dinine mensup olmak zorunda değil. Başka dinlerden, başka inanışlardan da olabilir. Sen şu dindensin, sen yobazsın o zaman, sen bilimle ilgilenemiyorsun. Hayır, böyle bir şey yok. Bu çok cahilce bir bakış açısı. Günümüzde mesela kuantum mekaniği çok araştırılıyor ve kuantumda mesela çok ilginç bir fenomen var. İki parçacık arası ne kadar uzak olursa olsun, kilometrelerce uzak, bir tanesi de yaşanan bir olay diğerini de etkiliyor. Birbirleri arasında bir bağlantı kurabiliyorlar. Çok ilginç değil mi? Yani bunu anlatma sebebim şu. Hayatta çeşitli fenomenler de oluyor. Bazen metafizik dediğimiz fizik üstü olaylar da var. Bunlara da inanmak seni pozitif bilimden ayırmıyor. Çünkü pozitif bilimin de daha ispatlanmayan birçok konusu var ve ispatlanmamış olması demek ileride ispatlanmayacak anlamına gelmiyor. Bazı elle tutulmayan konular var diye onlar bilimsellikten tamamen uzak olmuyor. Empati denilen bir şey var mesela. Bu %100 bilimle ispatlanmış bir şey mi? Şu an için diyorum. Mesela bende çok fazla oluyor. Uzun zamandan beri görmediğim bir arkadaşım aklıma getiriyorum. Ertesi gün beni arıyor. Bu da bilimsel bir şey, şu an için değil. Ama inkar ettiğim de bir şey değil. Çünkü yaşıyorum, var böyle bir şey. Bu konuyu da şunun için söylüyorum. Hani bir konuda kendimizi artık aşalım. Sen şucusun, ben şucuyum. Sen böyleysen şusun, ben böyleysem ben buyum gibi bakmayalım. Ben şahsen bir insana iyi insan mı, kötü insan mı, yalan mı söylüyor, dürüst mü diye bakıyorum. Tamam, mesela ben, konumuz değil ama bu konuyu da çok kısa bir şekilde değinmek istiyorum. LGBT plus bireyler için fikrimi şu şekilde söyleyeceğim. Birincisi, bir kişinin cinsel eğilimi ve yönelimini konuşmak
benim haddim değil. Bu haddi kendimde bulmuyorum. Bunu söyledikten sonra virgül, karşı cinsle duygusal ilişki içerisinde olan hetero bireyler nasıl ki toplum içerisinde nasıl davranması gerekiyorsa bu insanların da o şekilde davranması gerekiyor. Mesela özgürlük yürüyüşlerinde sütyenle dolaşmaları o insanları yanlış temsil ettiriyor bence. Veya makyaj yapan erkekler görüyoruz. Ya özgürlüğümüz yok deniyor ya, makyaj yapan erkekler. İşin şu boyutu, herkes kendi evinde istediği hayatı yaşayabilir. Buna asla kimse karışamaz. Asla. Bizim haddimize değil ki bazı durumlar gerçekten de patoloji boyutunda. Çünkü cinsiyet değiştirmiş bireylerin röportajlarını da izlediğim zaman o insanlar hani böyle olmak istemezdik. Çünkü bu çok zor bir dönem, çok zor basamakları olan bir evre diye anlatıyorlar. Yani bu olaylar gerçekten çok zor olduğunu düşünüyorum. Hani kimsenin haddine değil bu insanları yargılamak. Fakat bu tarz şeylerin propagandasını yapmak, çocuklara bunu özendirmek, karşı cinsle duygusal ilişki kuran insanlarda nasıl hoş değilse toplum içinde bazı hareketleri yapmaları, onların da yapmamaları gerekiyor. Kendi duygularımı anlatabildim mi? Kimseye tabii ki de karışmayacağız. Kim herkes istediği gibi hareket edebilir ama belli sınırlar çerçevesinde. Yani özgürlük diye o zaman hiç giyinmeden çık mesela. Bunun sonu yok. Orta yolda olma hali. Mesela şey de diyen oluyor. Sen misin bunu? Ben değilim. Ben değilim. Bunun kriteri ben değilim. Ben demiyorum. Kendimi şuraya koyup da ben rol modelinizim demiyorum zaten. Orta halde olma halinden bahsediyorum. Bu da herkes için zaten bellidir arkadaşlar. Bellidir yani. Şu kılık kıyafet ve müzik sanat bu değil yani. Bu sanat değil. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Böyle bir video yoktu aslında. Sadece konuşmak istedim. Umarım kendi fikirlerimi anlatmak istediğim şekilde size anlatabilmişimdir. Yorumlarınız benim için önemli. Hakaret etmeyen saygılı eleştirileriniz de benim için önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.